Bazı gerçekler insanlığın hafızasından bilinçli olarak silinmiş olabilir miydi? Yer altında toprağın derinliklerinde hala keşfedilmeyi bekleyen kim bilir ne kadim sırlar yatıyor. Yüzyıllardır toprağın altında saklı kalmış 11 bin yıl öncesi inşa edilmiş devasa bir tapınak kimin eseriydi ve neden gömülmüştü mesela? Diğer yandan Anadolu'nun kalbinde bir adam evinin altındaki duvarı yıkıyor ve arkasında 18 kat derinliğe inen tüneller buluyor. 20 bin insanı barındırabilecek bu yeraltı şehirlerini kim, niçin inşa etmişti? Mezopotamya'nın bereketli topraklarına indiğimizde görüyoruz ki aniden ilk şehirler kurulup yazı icat ediliyor. Üstün bir matematik ve astronomi becerisi sihirli bir el değmişçesine Sümerlerce ortaya çıkarılıyor. Bu medeniyet sıçramasının ardında gerçekte ne yatıyordu? Milenyumlar sonra okyanusların ötesinde Maya halkı yıldızları gözlemleyip karmaşık takvimler geliştiren görkemli şehirler kuruyor. Ancak bu görkemli uygarlık aniden çöküyor ve piramitlerle dolu şehirleri yüzyıllar boyunca ormanın derinliklerinde kayboluyor. Bu gizemli bulgular birbirlerinden kopuk olaylar mı yoksa geçmişin derinliklerindeki ortak bir hikayenin parçaları olabilir miydi? Şimdi insanlık tarihinin karanlıkta kalmış sayfalarını aralamaya başlıyoruz. Gelin şimdi bu gizemli öykülerin ilkine Türkiye'nin Şanlıurfa ilindeki Göbekli Tepe'ye yakından bakalım. Yaklaşık 11 bin yıl öncesine M.Ö. 9600 civarına tarihlenen Göbekli Tepe bu yönüyle Stone Age'den bile 2 kat daha eski ve şu anda dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi olarak anılıyor. Şanlıurfa yakınlarındaki bu arkeolojik alan yapay bir tepe üzerinde yer alıyor ve bir dizi dairesel yapı ile T şeklindeki dikili taş sütunlardan oluşuyor. Her biri 5 metreden uzun ve 50 tona yakın ağırlıkta olan bu dev kalker sütunlar dairesel olarak dizilerek anıtsal bir tapınak alanı oluşturuyor. Sütunların yüzeyleri aslan, tilki, ceylan ve kuş gibi hayvan kabartmalarıyla süslenmiş durumda. Göbekli Tepe'nin belki de en şaşırtıcı yanı bu anıtsal kompleksin avcı toplayıcı insanlar tarafından henüz tarım ve yerleşik hayata geçilmeden önce inşa edilmiş olmasıdır. Kazılarda bu bölgede evcilleştirilmiş hayvan kemikleri veya tarımsal ürün kalıntıları bulunamamıştır. Başka bir deyişle M.Ö. 10. bin yılda bu dev yapıları inşa eden topluluk henüz çiftçilik yapmayan avcı toplayıcılardır. Bu durum önce tarım sonra anıtsal mimari şeklindeki geleneksel görüşü alt üst etmiş ve uygarlığın başlangıcına dair anlayışımızı sarsarak dini yapıların yerleşik düzene geçişten önce de yapılabildiğini göstermiştir. Göbekli Tepe'nin yapıları binlerce yıl boyunca toprak altında gömülü kalarak günümüze ulaşmıştır. Aslında Göbekli Tepe bir anlamda kendi inşa edenlerince de gömülmüştür. Katmanlar halinde üst üste inşa edilen tapınak halkaları devreleri dolunca toprak ve molozla doldurularak mühürlenmiş, sonra yanına yenileri yapılmıştır. Yüzyıllar boyu fark edilmeyen bu gizemli tepe 1960'larda yüzey araştırmalarında ilk kez bilim insanlarının dikkatini çektiyse de ilk etapta önemini kimse anlayamadı. 1994 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt bölgeye gelerek kazılara başladığında Göbekli Tepe'nin gerçek değeri ortaya çıktı ve gün yüzüne çıkarılan ilk sütunlar arkeoloji dünyasında olağanüstü bir heyecan yarattı. Bugün Göbekli Tepe insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak görülüyor. Bu tapınağı kim, neden inşa etti sorusu hala tam olarak cevaplanabilmiş değil. Hayvan kabartmalarının anlamı, tapınağın işlevi ve toplumdaki yeri konusundaki tartışmalar sürüyor. Ve her yeni keşif bu prehistorik anıt hakkında cevaplandıkça artan sorular doğurmaya devam ediyor. Gökyüzü altında yükselen Göbekli Tepe'den sonra şimdi dikkatimizi yerin altına öyle bir yere çeviriyoruz ki gerçekten insan hayret etmeden duramıyor.
Anadolu'nun kalbindeki Kapadokya bölgesi, göğe yükselen peri bacaları kadar yerin derinliklerine oyulmuş gizemli şehirleriyle de ünlüdür. Bu yeraltı şehirlerinin en büyüğü olan Derinkuyu, yüzyıllar boyunca insanlığın ayaklarının altında gizlice varlığını sürdürdü ve 20. yüzyılda tesadüfen keşfedildi. 1963 yılında Kapadokya'da Derinkuyu kasabasında bir ev sahibi bodrum katında bir duvarı yıkarken hiç beklemediği bir şey fark eder. Duvarın ardında karanlık bir geçit ve sonsuz gibi görünen tüneller ortaya çıkıyordu. Kısa sürede anlaşıldı ki bu geçitler binlerce yıldır gizli kalmış bir yeraltı şehrinin girişiydi. Yerin 85 metre derinliğine yaklaşık 18 kat aşağı inen ve 20 bin insanı barındırabilecek büyüklükte bir antik mega kent keşfedilmişti. Derinkuyu yeraltı şehrinin kimler tarafından ve ne zaman inşa edildiği konusunda hala kesin bir bilgi yoktur. Yumuşak volkanik tüf kayaya oyulan ilk tünellerin bazı araştırmacılara göre M.Ö. 8. yüzyıl civarında bölgede yaşayan Frikler tarafından açıldığı düşünülüyor. Şehrin bugünkü hale gelmesi ise yüzyıllar almıştır. Roma ve Bizans dönemlerinde Derinkuyu genişletilip derinleştirilmiş, özellikle Arap-Bizans çatışmaları sırasında yani milattan sonra 8. ve 9. yüzyıllarda bölge halkına saldırılardan korunmak için toplu sığınak görevi görmüştür. Derinkuyu'nun tünelleri sadece bir yeraltı şehriyle sınırlı değildi. Yaklaşık 8 kilometrelik bir tünel ağıyla yakınlardaki bir başka yeraltı şehri olan Kaymaklı'ya bağlanıyordu. Bu bağlantı sayesinde iki şehir yer altından entegre bir savunma sistemi oluşturuyor, tehlike anında binlerce insanın yer altında güvenli bir şekilde hareket etmesine imkan tanıyordu. Derinkuyu'nun iç yapısı incelendiğinde tam teşekküllü bir yeraltı yaşam alanı olduğu görülüyor. Şehir, yüzeydeki bir kasabanın ihtiyaç duyacağı hemen her unsuru barındırıyordu. Havalandırma sağlayan dikey bacalar, su ihtiyacını karşılayan derin kuyular, toplu yaşam için erzak depoları, şarap ve yağ yapım atölyeleri, ahırlar, mutfaklar, yemekhaneler ve ibadet için ayrılmış küçük şapeller kompleksin farklı katlarına dağılmıştı. Hatta derin kuyunun ikinci katında tonozlu tavanlı geniş bir oda bulunur. Burasının bir zamanlar bir misyoner okulu olarak kullanıldığı ve hemen yanındaki odalarında öğrencilerin derslikleri olduğu rapor edilmiştir. Tüm bu imkanlar sayesinde derin kuyuya sığınan bir nüfusun yiyecek ve su stoklarıyla, temiz hava dolaşımıyla ve ibadet alanlarıyla haftalarca belki de aylarca yer altında yaşayabileceği anlaşılmaktadır. Derin kuyu yüzyıllar boyunca gerektiğinde kullanılıp sonra terk edilen bir sığınak görevi gördü. 14. yüzyılda bölgede meydana gelen Moğol akınları sırasında halk yine bu yeraltı tünellerine sığındı. Osmanlı döneminde dahi zor zamanlarda Hristiyan nüfusun buraya inerek kendini güvende tuttuğu biliniyor. 1920'lerde Kapadokya'daki Rum Ortodoks halkının mübadele ile bölgeden ayrılmasıyla bu yeraltı şehirleri tamamen boş kalacak ve tekrar unutulacaktı. Derinkuyu 1960'lardaki tesadüfi keşfederek yerel halk tarafından bile unutulmuş bir sır olarak kaldı. Üstünde evler ve tarlalar bulunan toprak böylesi büyük bir gizemi yüzyıllarca saklamıştı. Bu inanılmaz yeraltı kompleksinin varlığı, insanların geçmişte karşılaştıkları tehlikelere karşı ne gibi yaratıcı çözümler geliştirebileceğinin çarpıcı bir örneği de aynı zamanda. Derinkuyunun inşasını motive eden şey her neydiyse, istilalardan korunma içgüdüsü, dinsel sebepler ya da başka bir amaç, sonuçta ortaya çıkan eser, teknolojik kısıtlılıklara rağmen insan azminin ve mühendislik becerisinin bir zaferidir. Bu karanlık tüneller ve odalar binlerce yıl öncesinin yaşam mücadelesine ışık tutuyor ve aynı zamanda daha keşfedilmeyi bekleyen başka neler olabileceğine dair merak uyandırıyor. Şimdi yeraltının derinliklerinden çıkıp uygarlık tarihinin bilinen ilk sayfalarına doğru bir yolculuğa koyulalım. Göbekli Tepe'den binlerce yıl sonra ancak Derinkuyu'nun inşasından çok önce Mezopotamya topraklarında insanlık ilk gerçek şehirlerini kuruyor ve medeniyetin temellerini atıyordu.
Sümer uygarlığı M.Ö. 4. bin yılda Mezopotamya'nın güneyinde günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkarak tarihin ilk kent devletlerini ve gelişkin kültürünü oluşturdu. Medeniyetin beşiği olarak anılan bu toplum dil, yazı, yönetim, hukuk, tarım ve mimari gibi alanlarda pek çok yeniliğe öncülük ederek modern anlamda uygarlığın kurucuları sayılır. Sümer şehirleri olan Eridu, Uruk, Ur, Nippur, Lagas ve Kiş bağımsız kent devletleri şeklinde örgütlenmişti ve her biri etrafını saran surlarla, içinde tapınakları ve saraylarıyla dönemin metropolleri haline gelmişti. Dünyanın bilinen en eski yazılı belgeleri de Sümerlere aitti. M.Ö. 3000'ler civarında Sümer kenti Uruk'taki kilit tabletler üzerine çivi yazısıyla yazılmış ticari kayıtlar ve envanter listeleri ortaya çıkmıştı. Zamanla çivi yazısı edebi eserleri, dua metinlerini ve kanunları kapsayacak şekilde gelişti. Sümer kral destanları, yaratılış ve tufan efsaneleri gibi metinler bu yazılı tabletler üzerine kaydedildi. Sümerler anıtsal mimarinin de ilk örneklerini verdi. Milattan önce 3000'lerin başından itibaren şehirlerinde tapınak platformları inşa ettiler ve ilerleyen dönemde ziggurat adı verilen basamaklı piramit biçimli tapınaklar gökyüzüne yükselmeye başladı. Örneğin Uruk'taki Beyaz Tapınak platformu veya Ur şehrindeki ünlü ziggurat bu uygarlığın mühendislik ve dini hayatlarındaki ilerlemeyi gözler önüne seriyordu. Sümer toplumu astronomi ve matematikte de ileriydi. Gök cisimlerinin hareketlerini kaydediyor, ay takvimine dayalı tarihleme yapıyor ve 60 tabanlı sayı sistemini kullanıyorlardı. Tarihte ilk tekerleğin ve ilk çekişli arabaların kullanımına dair kanıtlar da yine Sümerlere ait olup milattan önce 3000'lerde bu yenilikler Mezopotamya'da görülmeye başlanmıştır. Tüm bu ilkler sayesinde Sümerler gelecek kuşak medeniyetlerin yani Akatların, Babillerin ve Asurların omuzlarında yükseldiği bir temel inşa ettiler. Binlerce yıl öncesine ait bu büyük medeniyetin izleri zamanla toprağa gömülüp unutuldu. Sümer şehirleri yüzyıllar boyunca terk edilmiş höyüklere dönüşmüştü. Rüzgarın savurduğu kumlar ve toprak yığınları altında kalan tapınakları ve sarayları uzun süre gizli kaldı. Binlerce yıl boyunca kimse Sümerlerin hikayesini hatırlamadı. Ta ki 19. yüzyılda arkeologlar Mezopotamya'da kazılara başlayıncaya dek. 1840'lardan itibaren gerçekleştirilen ilk kazılar ve çivi yazısının çözülmesi unutulmuş bir dünyayı yeniden gün ışığına çıkaracaktı. Sümerlerin varlığı, dilleri ve başarıları bu sayede modern bilim tarafından keşfedildi. Örneğin 1920'lerde Sir Leonard Woolley liderliğindeki Ur kentinde yapılan kazılarda altın objeler ve değerli taşlarla dolu kraliyet mezarları bulunarak Sümerlerin sanatına ve toplumsal yapısına dair önemli bilgiler elde edildi. Bir zamanlar insanlığın ilk uygarlığı olan Sümerler, bin yıllar boyunca unutulduktan sonra yeniden keşfedilmiş ve insanlık tarihinin kökenine dair bilgilerimiz bu keşifle derinleşmiştir. Yine de akılda kalan büyük bir gizem var. Sümerler aniden belirip yükselen bir medeniyet düzeyine nasıl ulaştılar? Avcı toplayıcı köylerden birkaç yüzyıl içinde yazılı kanunları olan şehir devletlerine geçiş kendi iç dinamiklerinin bir sonucu muydu, yoksa daha eski henüz keşfedilmemiş bir bilgi birikiminin mirasını mı taşıyorlardı? Bugün bilim insanları Sümer uygarlığının tamamen yerel gelişiminin izlenebildiğini ve başka bir kayıp uygarlığın müdahalesine dair kanıt olmadığını belirtse de bu soru tarih meraklılarının zihninde hala gizemini korumaya devam ediyor. Acaba Sümerlere tüm bu olağanüstü bilgileri uzaylı atalarımız öğretmiş olabilir miydi? Şimdi eski dünyanın bu ilk medeniyetinden ayrılıp okyanusun ötesine yeni dünyadaki kadim bir uygarlığın topraklarına gidiyoruz. Orta Amerika'nın tropikal ormanlarında Maya uygarlığı bağımsız bir şekilde gelişti ve dünya tarihinin en etkileyici medeniyetlerinden biri haline geldi. Mayalar yaklaşık M.Ö. 1000'li yıllardan İspanyol fetihlerinin başladığı 16. yüzyıla kadar Mezoamerika'da varlık gösterdiler.
en parlak dönemleri olan klasik dönemde, yani milattan sonra 250 ile 900 yıllarında bilim, sanat ve şehircilikte büyük ilerleme kaydettiler. Maya uygarlığı farklı şehir devletlerinden oluşuyordu ve coğrafi olarak günümüz Guatemala, Meksika'nın güneydoğusu, Belize, Honduras ve El Salvador'un bir kısmına yayılmıştı. Bu uygarlık piramit biçimli tapınakları, geniş tören meydanları, taş stel anıtları ve etkileyici saraylarıyla ünlü büyük şehirler inşa ettiler. Tikal, Palenque, Calakmul, Copan ve Chichén Itzá gibi şehirler on binlerce nüfusu barındırıyor, çevresindeki kırsal alandan beslenen canlı bir kentsel yaşam sunuyordu. Maya toplumunun entelektüel başarıları dikkat çekiciydi. Kendi yazı sistemlerini, yani hieroglif yazı geliştirdiler. İleri bir matematik bilgisine sahiptiler. Sıfır rakamını bağımsız olarak icat etmişlerdi mesela ve astronomide son derece ustalaştılar. Mayalar gökyüzünü sistematik olarak gözlemliyor, güneşin, ayın ve gezegenlerin hareketlerini kaydediyor ve bu verileri kullanarak takvimler oluşturuyorlardı. Dünyanın en gelişmiş takvimlerinden birine sahiptiler. Güneş yılına oldukça yakın hesaplamalar yapabiliyor, hatta güneş ve ay tutulmalarını önceden tahmin edebiliyorlardı. Bütün bu başarıları Mayalar tekerlek ve metal alet kullanmadan, yük hayvanları olmadan gerçekleştirdiler. Teknolojik kısıtlarına rağmen tapınaklar, piramitler, sulama sistemleri ve düz taş yollar inşa ederek tabiri caizse dağları yerinden oynatmışlardı. Klasik dönemde Maya bölgesi muazzam bir nüfusu destekliyordu. Son araştırmalara göre bu medeniyetin nüfusu milyonlarca, hatta bazı tahminlere göre 10 milyonu aştığını göstermektedir. Maya şehirleri birbirine yoğun bir ticaret ve yol ağıyla bağlanmıştı. Orman içlerine döşenen sakbe denilen beyaz taş yollar şehirleri ve kasabaları birleştiriyordu. Ancak bu görkemli uygarlık beklenmedik bir şekilde gerilemeye başladı. Milattan sonra 8. yüzyıldan itibaren birçok Güney Maya şehri birbiri ardına terk edildi. Anıtsal yapılar bakımsız kaldı. Yönetici elit ortadan kayboldu ve yazılı kitabeler kesilmeye başladı. Maya çöküşünün kesin nedenleri hala tam olarak anlaşılabilmiş durumda değil. Ancak olası açıklamalar şiddetli kuraklık, kaynak tükenmesi, salgın hastalıklar, iç savaş veya bu etkenlerin birleşimi olarak sayıyor. Şehirleri terk eden halkın bir kısmı kırsal alanlara dağıldı veya kuzeydeki bölgelere göç etti. Ancak geride kalan muhteşem şehir merkezleri ise doğanın efsafına kalmıştı. Zamanla orman bu taş şehirleri geri aldı. Piramitlerin, sarayların ve meydanların üzerinde ağaçlar büyüdü. Kalın sarmaşıklar duvarları sardı ve şehirler adeta orman tarafından yutuldu. Yüzyıllar boyunca birçoğunun yeri dahi unutuldu. Maya devletinin büyük şehirleri efsanelere ve yerel halkın anlatılarına karışarak kayıp birer hazineye dönüştü. İspanyollar 16. yüzyılda bölgeye geldiğinde bazı Maya şehirlerinin harabeleriyle karşılaştılarsa da örneğin Büyük Chichén Itzá hala aktifti. Fakat pek çok şehir yoğun orman örtüsü altında gizli kalmıştı. 19. yüzyılın ortalarından itibaren kaşifler ve arkeologlar bu kayıp şehirleri yeniden bulmaya başladı. 1940'larda John Lloyd Stephen ve Frederick Catherwood ikilisi Orta Amerika'nın birkaç Maya harabesi olan Copan, Palenque, Uxmal gibi şehirleri ziyaret ederek ayrıntılı çizimler ve anlatımlarla dünyaya tanıttılar. Bu keşifler Batı dünyasında büyük bir sansasyon yarattı. Bir zamanlar kayıp sanılan bu şehirlerin görkemi Catherwood'un çizimleri sayesinde ilk kez gözler önüne serildi. 20. yüzyıl boyunca arkeologlar Guatemala'nın Petén ormanlarında, Yucatan Yarımadası'nın saklı köşelerinde pek çok antik Maya merkezini ortaya çıkardı. Üstelik günümüzde ileri teknolojiler sayesinde Maya uygarlığının bilinmeyen izlerini keşfetme hızımız daha da arttı. 2018 yılında havadan lazer tarama yani lidar yöntemi kullanılarak Guatemala ormanlarının altında yüzyıllardır gizli kalmış 60 binden fazla yapı kalıntısı tespit edildi. Bu bulgu antik Maya şehirlerinin düşünüldüğünden çok daha büyük ve birbirine bağlı olduğunu ortaya koydu.
Haritalanan 2100 kilometrekarelik bir alanda daha önce bilinmeyen sayısız ev, tapınak, yol ve savunma yapısı ortaya çıktı. Bu da klasik dönem Maya uygarlığının yoğun nüfuslu ve gelişmiş altyapılı bir mega toplum olduğunu gösteriyor. Bu teknoloji sayesinde ormanın derinliklerinde yüzyıllardır gizlenen yerleşimler birer birer gün yüzüne çıkarılıyor. Hatta çok yakın bir tarihte 2024 yılında Meksika'nın Campeche eyaletinde Valeriana adı verilen tam teşekküllü bir Maya şehri lidar yardımıyla keşfedildi. Bu şehrin piramitleri, meydanları ve su rezervuarları yüzyıllardır sık ormanlarla kaplı kaldıktan sonra ilk kez ortaya çıkarılmış oldu. Yüzyıllar boyunca ormanın içinde uyuyan Maya şehirleri modern bilim ve teknoloji sayesinde uyanıyordu. Bu keşifler Maya uygarlığının hala tam olarak çözemediğimiz yönleri olduğunu gösterdiği gibi dünya üzerinde keşfedilmeyi bekleyen daha birçok antik yapının olabileceğini hatırlatıyor. Bir zamanlar milyonlarca insanın yaşadığı, bilim ve sanatla dolup taşan bu şehirlerin doğa tarafından yutulup gözden kaybolabilmiş olması tarihin bizden sakladığı sürprizlere çarpıcı bir örnektir. Göbekli Tepe'nin üst üste inşa edilip gömülen tapınakları, derin kuyunun karanlık dehlizleri, Sümerlerin kumlar altında unutulan tabletleri ve Maya'nın ormanı yenik düşen piramitleri. Hepsi bize geçmişin sandığımızdan daha gizemli ve katmanlı olduğunu gösteriyor. Bu örnekler farklı kıtalarda ve farklı çağlarda yaşamış toplumların bile benzer şekilde unutulup toprağın altına karışma akıbetine uğrayabilmiş olabileceğini ortaya koyuyor. Ortaya çıkarılmayı bekleyen belki daha sayısız antik yerleşim var ve her arkeolojik keşif insanlık tarihinin büyük yapbozuna yeni bir parça ekliyor. Farklı coğrafyalardaki bu uygarlıklar arasında doğrudan bir bağ olduğuna dair bir kanıt bulunmasa da hepsinin hikayesi bir noktada ortak bir gerçeğe işaret ediyor. Zamanın ve doğanın gücü insanlığın eserlerini gizleyebiliyor ama tamamen yok edemiyor. Bugün biz şehirlerimizin sokaklarında gezerken veya tarlalarımızı sürerken ayaklarımızın altında belki farkına varmadan böylesi kadim bir yapının, bir mezarın ya da bir tapınağın üzerinde yürüyor olabiliriz. İleri teknolojilerin, uydu görüntülerinin, jeoradarların, lidar taramalarının yardımıyla her yıl yeni keşifler yapılıyor. Dünün masal zannettiğimiz efsaneleri bugünün arkeolojik gerçeklerine dönüşebiliyor. Bu nedenle geçmişin gizemlerini çözme çabası bitmek bilmiyor. Her yeni kazı, her yeni teknoloji tarihin derinliklerine biraz daha ışık tutuyor. Göbekli Tepe'den Maya şehirlerine uzanan bu hikayeler zinciri, insanoğlunun unutulmuş mirasını yeniden keşfetme tutkusunun bir parçası. Sonuç olarak kayıp uygarlıkların izleri bize şunu hatırlatıyor. Tarih, keşfetmeye devam ettiğimiz sürece yaşayan bir hikayedir. Kim bilir ayaklarımızın altında keşfedilmeyi bekleyen daha ne sırlar, ne kadim şehirler var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarım ilginizi çekiyor ve hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve abone olmayı hatırlayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.